Arkadaşlar oraya buraya derken Yozgat'ta biraz eğlendik. Eğlenince de maalesef ki Kırıkkale'ye biraz geç saatlerde geldik. Çünkü bayram dönüşü. Bakın burası silah müzesi ama tabi burada bayram tatili olduğundan, son günü olduğundan dolayı müzeye girme şansımız yok. Onu söyleyeyim. Şimdi Kırıkkale'de müze ziyareti yapamayacağız. Zaten yağmur da yağıyor. Trafikte oldukça kötüydü. Bilmiyorum Ankara'da yaşayanlar nasıl araba sürüyorlar ya da nasıl yaşıyorlar onu bilmiyorum. Biraz sıkıntılı. Sürücüler sıkıntılı öyle diyelim. Kırıkkale'de şimdi Atatürk Bulvarı'nda biraz dolaşacağım. Fırınlı Camii'ye kadar gitmek istiyorum. Şemsiyeyle artık olduğu kadarıyla yapacağız. Kamerayı diğer tarafa çevireyim. Yollardan böyle biraz görüntü alalım. Kırıkkale'de de gezmiş olalım. Şimdi her şehirde bir durum var. Mesela Aksaray'da Somuncu Baba. Burada da MKE yani makine kimyanın işte silah sanayi. Bunun üzerine kurulu bir şehir. Evet buradan da şöyle ilerleyelim. Şehrin işlek caddelerinden biri. Kamera ıslanmasın diye biraz özen gösteriyorum. Tabii şemsiye umarım çıkmıyordur. Yağmur bayram dönüşü. Yozgat'la Kırıkkale arasını ben biraz daha kısa olur diye düşündüm. Lakin öyle olmadı. Olmamasının sebebi de efendim yolda sanıyorum ki bir kaza oldu. Ve bu da trafiğin çok aksamasına neden oldu. İşte 10 kilometrelik yolu belki 40 dakikada geçebildik. Kırıkkale hakkında efendim küçük bir il yine ama mesela Yozgat'a göre de biraz daha büyük gibi geldi bana. Evet. Yağmur olduğundan dolayı çok hareket yok. Normal. Bir de sanıyorum ki biraz memur şehirleri yani Yozgat olsun, Niğde olsun, Aksaray olsun. Çok fazla 06 plakalı araç da var. Çok gidip geliş yapan iller bunlar. Yağmur bizi biraz etkiledi. Bakın ne kadar güzel çiçeklik var. Karşı tarafta park var. Tabii müzelere girememiş olmamız bir parça üzücü. Ama yarın Ankara'yı düşündüğümüz zaman çok büyük bir il, başkent, kapital. Bu nedenle buraya maalesef biraz daha az vakit ayırmamız gerekiyor. Ve başkente biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz şehrin caddelerini de görün. Bakın o çiçeklikler devam etmiş. Çok hoş. Çok güzel. Şimdi dönüşte belki böyle valiliğe doğru da döneriz. Fırınlı Camii'ye kadar ben hem konuşacağım hem çekeceğim bu bulvar üzerinde. Çok fazla çekim yapmayacağım çünkü yağmur var.
Yağmur olduğu zamanlar aslında bu kamerayı kullanmıyorum. Çok şiddetli olmadığı için biraz kullanmak istediğim. Türkiye'de sinyalizasyon sorunundan bahsediyorum hep. Bakın orada kırmızı yanıyor. İyi ama burada kullanılan bir şey yok. Bekleyelim. Buraya kırmızı yandı. Kontrolle geç. Yani ben trafik kurallarına her yerde riayet etmeye çalışıyorum. Yaya kırmızı yanıyorsa ben bekliyorum. Evet bak buradan gelenler varmış. Ama diğer taraf kapalı. Yeşil devam etmekte. Kornaları olan şehirleri ben çok sevmiyorum ama her yerde maalesef Türkiye'de mevcut. Kırmızı ışık riayeti de özellikle yayalar tarafından çok riayet edilmiyor. Bu da üzücü bir taraf. Ama saç baş biraz dağılmış olabilir. Ben bakmadım kendime oradan. Yol yorgunluğu diyelim. Oradan oraya koşturup duruyorum. Buralar güzel kafeler var bakın. Belediyenin yapımı mı onu bilmiyorum. Çok güzeller. Burasının tadilatı hizmetleri belediyeye mi ait? Kırıkkaleli arkadaşlar varsa yazarlarsa sevinirim. Çünkü bir alan üzerine kurulmuş. Evet burada bakın belediye gençlik merkezi diyor. Muhtemel olarak bu alanın belediye tarafından yapıldığını düşünüyorum. Kiraya verilmiştir. Muhtemel olarak öyledir. Şemsiyem takıldı. Yolculuk için yanıma iyi bir şemsiye almamışım ama bu da işimizi görüyor gibi şu an. Aslında ne alacağımızı şaşırdık. Arabanın içi çok fazla kullanmadığım eşyalarla da dolu. Genel itibariyle planlı yolculuklar yapıyorum. Minimal olarak her yolculuğu sürdürmeye çalışıyorum. Ama hiç kullanmayacağınız bir şeyi o an ihtiyaç dahilinde kullanmanız gerekirse onu taşımanız gerekiyor. Belki 3 ayda bir kere kullanacağım ya da hiç kullanmayacağım. Bu ne olabilir? Mesela bir hava pompası. Evet 12 volt çakmaktan çalışan bir hava pompası. Nedir? Yani lastiğiniz iner bir yerde. Sabah kalktığınızda bir pompaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Onun gibi. Ona bakın. Karşıda kahve dükkanları, işte restoranlar falan var. Cadde oldukça hareketli. Yemek kokuları buraya gelmekte. Mikrofon açık mı acaba bizim? Açık sanırım. Ekrandan gözüküyor ama evet. Samsung plaka bir araç. Ama buranın plakası 71 sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim ille burası çok karıştırılır. Kırklareli ve Kırıkkale. Bu iki il isim benzerliği yakın harflerden oluştuğu için biraz karıştırılıyor.
Ama sanıyorum burası sonradan vilayet olduğu için plakası 71. Bizim plaka 39. Kırşehir 40 oluyor. Yani arkasından Kırşehir gelmekte. Nüfus bağlamında Kırklareli merkezde oldukça ufak ama ağır sanayi Lüleburgaz ve civarında olduğu için, Çorlu'da olduğu için Lüleburgaz'ın nüfusu da oldukça büyüktür. Kırklareli ile Kırıkkale zaman zaman televizyonlardaki altyazılarda da sürekli karıştırılır. Bakın o karşıda bir saat kulesi var. Şimdi az önceki gibi ışık yapmayacağız. Biz de biraz Türklüğümüzü konuşturalım ve ihlalleri, kuralları atlayalım. Ama muhtemelen oraya kırmızı yandığında biz de geçebiliriz. Araba gelmiyor. Çok kural ihlali yapmadığımızı düşünüyorum. Yağmur dinmeyeceği için biz de maalesef böyle düşündük. Şemsiyeyi alıp gezelim dedim. Karanlıkta olsa buradan sonra başkent yolları iyidir diye düşünüyorum. Gerçi bayram dönüşüyor ya. Çok kalabalık. Umarım biz de Ankara'ya varabiliriz. Bir şehri görmek için yağmurlu olması da güzeldir. Bakın bazı yerlerde iyi bir su gideri olmadığı için dolmalar olmuş. Saat kulemiz bu. Ben şemsiyeyi biraz kaldırayım. Evet. Bu da dörtgen kübik bir durumda. Üzerinde de nacar saatler bulunmakta. Bir havuzu da var. Bir süs havuzu da var. Oldukça güzel. Kameralar her yerde. Şuradaki cami sanıyorum ki Fırınlı Cami. Muhakkak ki başka tarihi camiler vardır ama ben bu Fırınlı Cami'yi merak ettiğim için oraya gideceğim. Altında sanıyorum bir fırın var imiş. O nedenle Fırınlı Cami deniyormuş. Evet, bize yine kırmızı yanıyor. Karşıdan böyle araçlar geldiği için burada bir sinyalizasyon hatası yok. Ama Türkiye'nin birçok yerinde sinyalizasyon hataları maalesef ki mevcut. Beklemeye devam edelim. O arada etrafa da bakalım. Bakın Atatürk Bulvarı gezdiğimiz yön. Bu tarafa doğru da Nene Hatun Caddesi imiş. Hala bize yeşil yanmadı. Niye bize yeşil yanmadı? Yani kaç dakika oldu bilmiyorum. İleriden sola bir dönüş var. Basma butonu da yok sanırım. Karşıya geçeceğim. Evet. Buradan dönenler var. Tabii şimdi başka vatandaşlar olsaydı muhtemelen kırmızıda geçeceklerdi. Bekleyelim. Siz sayın oradan. Kaç dakika oldu? Bu kadar uzun bir bekleme süresi var ise bakın şimdi de kontrollü geçiş verdi. Yeşil vermiyor. Yani oradan gelen sağa dönen de size doğru gelebilir. Bu kadar uzun bekleme süresi olan bir yere alt geçit ya da üst geçit konulabilir. Gerçi dar bir alan ama ya da bunun sinyalizasyonunu acilen değiştirmek gerekebilir. İşte Nene Hatun Caddesi'ne de belki bir bakarız. Bakın burada bir çocuklar için böyle
salıncak yapmışlar. Hoş, güzel düşünülmüş. Şimdi şehri görebildiğimiz kadarıyla oldukça yeşil. Parkları çok fazla. Yozgat'ta da öyleydi. Çok fazla park yapmışlar. Ama sanayi yok. Böyle olunca iş sahası dar. Yani park elbette ki önemli ama gençler iş bulamadığı zaman ne yapacak? Yozgat'ın dışına göç etmek zorunda kalacak. Öyleyse bizim yeşil alanları elbette ki düşünmemiz gerekir. Ama bunun yerine sanayileşmeye, modern sanayiye, teknolojiye yatırım yapmamız gerekir. Türkiye'deki özellikle doğu illerinde benim görebildiğim kadarıyla en büyük eksiklik işte bu sanayileşmedeki eksiklik. Trakya bölgesi ya da işte Marmara bölgesi, İzmir, Manisa, buralarda ağır sanayi var iken ülkenin bu yanlarına geldiğimizde maalesef ki çok büyük ağır sanayiler yok ve insanlar ülkenin diğer taraflarına gitmek zorunda kalıyor. Belki de gençler kendi memleketlerinden ayrılmak istemiyorlar ama el mahkum para kazanmak, yaşamak, yaşam mücadelesi adına buraları bırakıyorlar ya da süpermarkette kasiyer olmak zorunda kalıyorlar diyelim. Üzücü. Ama şehir genel manada yeşil ve güzel. Yağmur biraz arttı. Kırıkkale böyle bir yer. Yani sevimli, sakin. Çok böyle kalabalık değil. Ben yukarıya doğru biraz daha gideyim. Istana ıstana biraz gidiyoruz ama yapabileceğimiz bir şey yok. Yani Kırıkkale'yi de görmedik, gezmedik diyemeyiz. Muhakkaki gezmemiz gereken bir il. Tabii ben bugün çıkalı, evden çıkalı, konfor alanımdan çıkalı 41 gün olmuş. Kısa değil, uzun bir süre. Daha bu kadar gideceğimi düşünürsek benim böyle göreceli küçük illeri hızlı hızlı geçmem gerekebiliyor. Bunlardan bazılarını söyleyecek olursak tabii bunu da çok gezmedim diyemem. Mesela Niğde küçük bir il, oldukça fazla camileri, oradaki türbeleri, kaleyi gezmeye çalıştım. Aksaray mesela, gece de orada geçirdim, gündüz de orada geçirdim. Yani vakit ayırmaya çalışıyorum. Durum böyle. Çocuklar ne kadar tatlı. Ayakkabılarım ıslandı. Yolculukta yürüyüş için iyi bir tercih değil. Vans. Çünkü Mersin'den itibaren biraz sıkıntılar çekmeye başladım. Onlarla ilgili özellikle Cennet Cehennem oradaki mağaralarda gezerken altları artık sanıyorum ki Vans'ların biraz daha şehir içi için olur. Bakın fırın burada. Mis gibi ekmek kokuyor. Kokusu buraya geldi. Hür ekmek. Sanıyorum burada bir fırın olduğu için buraya fırınlı cami bu mu oluyor acaba? Şimdi bakacağız. Girişi böyle.
camiyle ilgili bir bilgi yok. İçerisini ben şu an görebiliyorum. Küçük ve güzel bir cami. Ama içeriye girmeyeceğim. Hava oldukça şiddetlendi. Şimdi o tarafta da caddenin devamı var. Cengiz Topel Merkez Camii'ymiş. Fırını Cami diye geldim ama orada köşelerde bir fırın vardı. Burası mı bilmiyorum. Şimdi sevgili dostlar, daha fazla çekim yapmak isterdim. Lakin Kırıkkale'den bu kadar diyeceğim. Çünkü siz de bakınız. Şöyle. Yağmur şiddetini oldukça arttırdı. Bu hem beni hem kamerayı biraz zora sokuyor, hem de hiç fotoğraf çekmedim. Kırıkkale'den de şöyle 5-10 kare fotoğraf çekmek isterim. Ardından da ben Ankara'ya geçmeye çalışacağım. Bu şemsiye de zaten görüldüğü üzere pek iyi değil. Ama arabada birkaç şemsiye bulunduruyorum ben. Bu işimizi gördü ama çok da güvenemiyorum ona. Evet. Öyleyse Kırıkkale'den Atatürk Bulvarı'na gezdik diyelim. Müzeler maalesef bayram dolayısıyla kapalı. Dediğim gibi küçük bir il olduğu için Ankara'ya ağırlık vereceğimizden dolayı, yani orada daha çok gezmek istediğimizden dolayı orayı biraz hızlı atladık. Akşam trafiği de artık azalacaktır. Böylece biz de Ankara'ya gece saatlerinde girdiğimizde yarın Ankara için daha çok vakit ayırmış oluruz. Kırıkkale'den hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiler. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısa bir video oldu. Müzelere de giremedik ama yapacak bir şey yok. Bakalım, Kırıkkale'ye bir daha yolumuzu düşürmek için bir nedenimiz oldu. İstikametimiz Ankara'dan sonra işte Çorum, Çankırı öyle gidecek. Amasya, Sivas. Artık batıya gitmiyorum. Yine doğuya gideceğim. Tur programı yılan gibi oldu ama illerin böyle olması gerekiyor. Maalesef ki böyle olması gerekiyor. Bazıları diyor ki düz git, böyle gel. Mevsimsel, diğer konulardan dolayı böyle olması gerekiyordu. Biz de böyle yaptık. Tekrar hoşça kalın. Çok konuştum sanki. Biraz fotoğraf çekeyim ve artık buralardan gideyim. Hoşça kalın.